Mausa çok büyük bir tarihi hazine barındırıyor. Ben gelmeden önce bu kadar büyük ve bu kadar kapsamlı olduğunu bilmiyordum. Sur içinde inanılmaz derecede keyifli yerler var. Şu kalenin dışındaki hendekleri görüyor musunuz dostlar? Bunların su dolu olduğunu ve şehrin bu hendeklerin dışında da 15 metre yüksekliğinde, 9 metre genişliğinde bir kale ile korunduğunu hayal edin. İşte Mausa böyle bir kent. Tarihten kalma özelliklerini hala barındıran kenti gezmek için kale içine girdiğimde beni bir şehitlik karşılıyor. Bu şehitlik 1974'te gerçekleşen 1. ve 2. Barış Harekatlarında Mausa muharebelerinde şehit düşen askerler için inşa edilmiş. Bunlar da korumalarımız. Mausa'ya girdiğimizden beri peşimizi bırakmıyorlar vallahi. Misafirperver. Mausa'nın kale içi şehrin ta kendisi. Burada İstanbul'a nazaran çok sakin akan bir trafik mevcut. Aslında dışarıdan bakınca şehir merkezi çok belli olmuyor. Kalenin dışı oldukça sakin ve tenha iken kalenin içinde canlı bir şehir olduğunu ancak gezince görebiliyorsunuz. Mausa'nın kale içinde birbirinden görkemli tarihi yapılar var. İlk karşıma çıkanı ise Aziz George Kilisesi. Burası Orta Çağlar'da Yunan Ortodoks topluluğu için katedral olarak hizmet veren bir yapı. ...13. yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği düşünülüyor. Zamanında oldukça görkemli bir yapı olduğu belli aslında. Şimdilerde ise pencereleri ve gölgelikleri güvercinlere ev sahipliği yapıyor. St. George Kilisesi'nden ayrıldıktan sonra hemen arka sokağında "Ben buradayım" diye bas bas bağıran başka bir tarihi güzellik görüyorum. Burası Lala Mustafa Paşa Camii'nin arka cephesi. Biraz sonra ön cephesinden de görüntülerini alacağım bu yapı, bölgenin en önemli yapılarından. Gotik mimari örneği olan yapının dışarıdan ayrıntılarının izlenmesi bile bolca zamanınızı alabilir.
Şehrin yollarında esnaflar, lokantalar, pastaneler misafirlerinin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Lale Mustafa Paşa Camii mimari olarak çok görkemli bir yapı. Orijinal ismi Aziz Nikolas Katedrali. ...1328'de katedral olarak açılmış, 1571'de ise Osmanlı hakimiyeti sonrası camiye çevrilmiş ve Mausa Ayasofya Camii adını almış. Katedralin inşası 1218'den 1312'ye kadar sürmüş. ...1954'te de Kıbrıs fetihlerinde önemli rol oynayan Lale Mustafa Paşa'nın adını almış. Yapıyı inceledikçe hakikaten ne yaparsanız yapın geleceğe bırakılacak en büyük miraslardan biri sanatmış diye düşünüyorum. Tam caminin önünde genişçe bir meydan var. Burası Mausa'nın ana kent meydanı. İsmi de Namık Kemal Meydanı. Meydanın bir tarafı Lale Mustafa Paşa Camii'ni, diğer tarafı da Venedik Sarayı kalıntılarına açılıyor. Sarayın ön cephesindeki bu kapı 16. yüzyıl Venedik mimarisinin Kıbrıs'taki ender örneklerinden biri. Venüs lahiti ise yine bu bölgenin önemli kalıntılarından. 16. yüzyıldaki gezginler bile bu lahitten bahsederlermiş. Ve yine sarayın iç alanında bulunan Namık Kemal Zindanı önemli bölgelerden biri. Namık Kemal zamanın Osmanlı Sultanı tarafından 1873-1876 yılları arasında Kıbrıs'a sürgüne gönderilmiş. Bugün zindanın yanında bir de kendisine adanmış bir müze var. Mausa'nın kale içinde tarihten örnek epeyce çok. Hepsi de birbirine yürüme mesafesinde. Bu da şehri adeta bir müze gibi gezmemi sağlıyor. Bir diğer yapı da Sinan Paşa Camii. Bu yapı 14. yüzyıldan kalma ve Mausa'nın diğer yapılarının mimarisi hakkında fikir veren bir eser. Osmanlı hakimiyetinden sonra Sinan Paşa Camii ismini almış. Mausa'da ziyaret edemediğim başka yapılar da var elbette. Ancak kale içi gerçekten tarihi bir görsel şölen sunuyor misafirlerine. Evet dostlar, tekrar merhaba.
Şu an bulunduğumuz yer Gazi Mausa'ya çok yakın Kapalımaraş bölgesi. Biliyorsunuz Kapalımaraş bölgesi yeni açıldı ve artık turistik bir bölge. Çok uzun süredir askeri nedenlerden dolayı kapalıydı ve burası gerçekten çok büyük yaşanmışlıklar barındıran ama artık tamamen turistik bir hale gelen bir bölge. Yapılar yapılmış, inşası bitmiş, hatta kısmen belirli dönemlerde hayat olmuş ama sonrasında tamamen bir hayalet kenti arındırıyor şu sıralar. Binalar çok uzun süre sahipsiz kalmış. Hatta içindeki birçok yer yağmalanmış. Bunların ayrıntılarını görüntülerle birlikte anlatacağım birazdan sizlere. Ama gezerken insana yaşattığı his oldukça tuhaf. Buralara yolunuz düşerse kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Burası çok özel bir bölge. Kapalımaraş çok ilginç bir yer. Biraz da tarihine değinelim. Hadi gezelim. Maraş. Diğer adı Varaşa olan bu bölge zamanında Kıbrıs'ın hatta Orta Doğu'nun en önemli bölgelerinden biriymiş. Neredeyse zamanın ikinci Las Vegas'ı olarak inşa edilen bu şehir şimdilerde ise bomboş. ...1974 Barış Harekatı'nın ardından Rumlar tarafından terk edilen bölge, o günden sonra yerleşime kapalı olarak yakın zamana kadar varlığını sürdürmüş. 2020 yılında belirli bir bölgesi turistik amaçlı olarak halka açılan bu alan, gezerken insana çok garip bir his veriyor. Belirttiğim gibi zamanında Akdeniz'in en önemli tatil bölgesiydi burası. Bu olaylar yaşanmış olmasaydı şimdinin Dubai'si gibi bir şöhrete sahip olması kaçınılmazmış. Öyle ki Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot gibi isimler bu bölgenin müdavimlerindenmiş. Sofia Loren'in de Maraş'ta bir evi bulunuyormuş. Hatta dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli zamanında burada inşa edilmiş. Kapalımaraş'ta 1974'ten önce 10.000 yataklı 45 otelle 60 apartman tipi otelin bulunduğu biliniyor. Bölgede 3.000 ticari birim, 99 eğlence merkezi, 4.649 adet ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema olduğu çeşitli kaynaklarda yer alıyor. Bölge 74 yılındaki Barış Harekatı'ndan sonra askeri alan olarak tahsis edildiği için halkın giriş çıkışına izin verilmediğinden Kapalımaraş adını almış. Burası ayrıca deniziyle de çok ünlü. Yazın plajın belirli bir kısmı halka açılıyor. Ancak ben baharda ziyaret ettiğim için bu sefer denize bakmakla yetindim. Dünyanın en önemli markalarının mağazalarının da Maraş'ta varlığı mevcutmuş.
Hatta bazılarının ilk büyük mağazası burada açılmış. Maraş'ın ziyarete açık bölümü gün içinde ücretsiz gezilebiliyor. Girişte bisiklet, scooter gibi araç alternatifleri var. Kiralayarak alanı gezebiliyorsunuz. İçinde yürüdükçe kendimi bir sinema filminde gibi hissediyorum. Hayatın ilginç sonuçlarının birini daha gözlemleyebildiğim için seviniyorum. Maraş hayatımın en ilginç deneyimlerinden birini sundu bana. Her zaman daha fazlası için ufka koşmaya devam. Kanalıma abone olursan çok sevinirim. Doğru. Yeni bir macerada görüşmek dileğiyle.